Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen şahane bir örgü modeli yapacağız. Modelimizi gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum sevgili hanımlar. Çeyizlik yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde, şallarda kullanabileceğiniz mükemmel bir model. Evet sevgili hanımlar, bu güzel ve özel modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız hanımlar. Evet, şöyle Nako Elite Baby'nin güzel bir ipini kullanacağız. Harika bir ip, beyaz renkte kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çeyizlik yeleklerde, şallarda kullanabileceğiniz harika güzel bir ip kullanacağız. Şöyle hemen dediğim gibi Nako Elite Baby'nin güzel bir ipi. Şöyle hemen burada numaramız var arkadaşlar. Evet, hemen 100 gramlık 250 metrelik bir ip. Evet, hemen desenimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre sevgili hanımlar lastiğinizi ve ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı tutun. Ben şimdi hemen desenime geçiyorum. Orta kalınlıkta bir ip kullanacağım için 3,5 milim şişlerimle hemen desenimin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle orta kalınlıkta bir ip. Google Trend, YouTube Trend modellerinden yine harika bir model yapacağız. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşan harika bir model. Hemen şöyle ilmeklerimi atarak desenimi kurmaya geçiyorum. Ben lastik yapmadan sevgili hanımlar desenimi kuracağım. Sizler lastiklerinizi yapın, deseninizi kurmaya başlayın. 2 ve 2'nin katlarından ilmekler atacağız. Evet, şöyle ilmeklerimi attım arkadaşlar. Bakın 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmekle modelimizi kurmaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz tüm lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Ben direkt modelin anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Eğer ki şal yapmak isterseniz lastiksiz başlayabilirsiniz sevgili hanımlar. Hemen kenar ilmeğimi yeni başladığım için hemen şöyle ördüm. Modelin arka yüzünden başlıyoruz. Modelin birinci sırasındayız arkadaşlar. Bir sıra ters. Modelimizin birinci sırası ve arka yüzündeyiz. Bir sıra ters. Evet, birinci sırası modelin. Şöyle bir sıra ters örüyoruz. Gerçekten çok kolay ve çok güzel gösterişli bir model. Yani herkesin yapmasını tavsiye ederim. Modelin birinci sırasında bakın bir sıra ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Burada da bir sıra düz örüyorum. Evet, şöyle düzümüz örüyoruz. Modelin ikinci sırası, ön yüzdeyiz. Evet, şöyle düz örgülerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar. Evet, modelin ikinci sırasını bu şekilde düz ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Burada da yine tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet, modelin üçüncü sırasında da tüm ilmekler ters. Biz modelimizi 5. sırasında kuruyoruz arkadaşlar. 5. ve 6. sıralarında deseni kuruyoruz. Evet, bu şekilde modelin 3. sırasında da tüm ilmeklerimi gördüğünüz gibi ters ördüm. Ön yüzdeyim ve modelimin 4. sırasındayım. Bakın şöyle düz örgülerimiz oluştu. Modelimizin 4. sırasında ön yüzünde tüm ilmekler düz. İnanın çok kolay ve gösterişli bir model olacak. İnanın sadece 5. ve 6. sıralarında yaptığımız modelimize şekil vermeyle harika bir model ortaya çıkacak. Evet, modelin 4. sırasında bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi modelin 5. sırasındayız. Ve arka yüzünde modelimize şekil vermeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin 5. sırasındayız bakın. 2 ilmeği birlikte bir kez ördüm. Bir kez doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim.
Tekrar sırasında gelen 2 ilmeği, ikisini birlikte ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, bu şekilde modelin 5. sırasını bu şekilde yapıyoruz arka yüzde. Evet, şimdi sırasında gelen 2 ilmeğimi bir kez ördüm, bir doladım. Tekrar 2 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte bir kez örüyoruz, bir doluyoruz, bir kez daha örüyoruz. Tekrar 2 ilmeğimi bir kez örüyorum, bir doluyorum, bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi bir kez örüyorum, bir doluyorum, bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi son kez bir kez örüyorum, bir doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar, bakın. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayız. Ön yüzdeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçlü gruplar halinde arkadaşlar. 3 3 3 3 3 gruplar halinde. Biz 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Şimdi bir ilmeğimizi eksilteceğiz. Birinci değil, bu ikinci ilmeği şöyle uzun görünen, bakın kabarık görünen şu ilmeği birinci ilmeğin üzerinden atlattım. Ve bu 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. Evet, bu şekilde bakın. Şu birinci değil, ikinci kabarık görünen, şöyle bakın kabarık görünen ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine şu ikinci ilmeği, birinci değil ikinci ilmeği, bakın birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine birinci değil ikinci ilmeği hemen birinci ilmeğin üstünden atlatıp 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Birinci değil ikinci ilmeği hemen birinci ilmeğin üstünden atlatıp 2 ilmeği birlikte ördüm. İkinci ilmeğimi birinci ilmeğin üstünden atlatıp 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine son kez bakın. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlattım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Henüz modelimiz belli değil arkadaşlar. Harika bir model olacak. Şimdi birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Modelin arka yüzünden yine sevgili hanımlar bir sıra tersimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sıra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci modelin birinci sırasındayız. Bir sıra ters olarak örüyorum, bakın. Evet, ikinci modelin birinci sırasını bu şekilde ördüm ters olarak. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Burada da tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, çok kolay sevgili hanımlar. İnanın modeli biz sadece 5. ve 6. sıralarda kuruyoruz. Model ilerledikçe de şahane bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde düz olarak ördük. Şimdi arka yüzdeyim ve modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve tüm sıramı ters olarak örüyorum. Evet, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, atkılarda, berelerde, şallarda kullanabileceğiniz gerçekten çok kullanışlı ve de çok hızlı ilerleyen, yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgü modeli anlatıyorum arkadaşlar. Evet, modelimin 3. sırasında bu şekilde ördüm, bakın. Şimdi modelimin 4. sırasındayım ve ön sırasındayım. Evet, modelimizin ön yüzünde ve 4. sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum, bakın.
Modelin 4. sırasındayız. Evet, oldukça kolay, hızlı ilerleyen güzel bir örgü modeli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Gördüğünüz gibi düz örgülerle devam edip 5. ve 6. sırasında desen kuruyoruz. Evet, şimdi yine modelimizin 5. sırasındayız. Modelimize şekil vereceğimiz sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine birinci modelimizde yaptığımız gibi 2 ilmeği, bakın modelin 5. sırasındayız. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir kez doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Yine 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir kez örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 ilmeği bir kez ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi bir kez örüyorum, bir doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum, bir doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum, bir doluyorum, bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle ters olarak ördüm. Evet, modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık. 2 ilmekten 3 ilmekler elde ettik. Evet, şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelimizin 6. sırasındayız ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçlü gruplar halinde. 3 gruplar halinde. Birinci değil, ikinci ilmeğimi, bakın şu kabarık ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ki arttırdığım ilmeğim eski sayısına geri gelsin. Evet, şu ortadaki ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen ikinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen ikinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden son kez atlattım. 2 ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, 6 sıradan oluşan modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Hemen yeni modele geçmek için de mesela şimdi 3. model olacak. Kenar ilmeğinden sonra diğer model için de arka yüzden bu şekilde 3. modelimizi ters ilmeklerle örerek başlamış oluyoruz. Bu da 3. modelin 1. sırası oluyor. İlk ters yüzünden modelimizi biz kuruyoruz. Bu şekilde ters örgü yaparak da 3. modelimize geçmiş oluyoruz. Evet sevgili hanımlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın şöyle harika bir görüntüye sahip. Siz dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz. Böyle güzel bir model, hızlı ilerleyen bir model sizlerle hazırladık. Hemen modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim bakın. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm, bakın harika bir model. Şöyle tekstil tipi bir lastik hazırladım arkadaşlar. Modelim oldukça güzel görüntüye sahip, bakın gördüğünüz gibi. Gerçekten çok şık ve çok beğeneceğinizi düşündüğüm şöyle sıralı inci gibi duran harika bir model sevgili hanımlar. Gerçekten çok şık. İstediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Ben şöyle tekstil tipi bir lastik uyguladım arkadaşlar. Benim sevdiğim, dilediğim mesela altı haroşa üstü bir ters bir düz örgülerimiz var, lastiklerimiz var. Normal bir düz bir ters. Yine bu şekilde tekstil tipi bir ters bir düz lastikte yapabilirsiniz. Desenimiz bu hanımlar. İnanın çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika mı harika güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi inci gibi harika güzel bir desen. Şöyle biraz ekranı büyütelim. Evet, şöyle bakın.
Arkadan görünümü de bu şekilde sevgili hanımlar. Arkadan görünümü de çok güzel. Şöyle farklı bir renkle çalıştım bir de. O kadar beğendim ki arkadaşlar. Siz hangisini çok beğendiyseniz, hangisi hoşunuza giderse onunla devam edin. Ben sizlere beyazla çalıştım. Bir de bu renkle çalıştım arkadaşlar. Modelimiz oldukça güzel bir görüntüye sahip bakın. Yine tekstil tipi bir lastik ve desenimizi uyguladım. Siz dilerseniz şu arayı mesela ben 5. sırada desen kurdum. Sizler dilerseniz 3. sırada, dilerseniz 7. sırada da desen kurabilirsiniz. Yani şu ara boşluğu vermek size kalmış. Ama bu şekilde hani ara boşluklu daha güzel olduğunu düşündüğüm için ben 5. sırada arka yüzünde desenimi kurdum. Sizler de eğer şu ara daha uzun olsun isterseniz tek sayılar üzerinden arka sırada mesela ben 5. sırada kurdum. Siz 7'de veya 9'da 11'de yani çok aralıklı yapmak isterseniz o şekilde aralıklı yapmak istemezseniz de 3. sıralarında kurabilirsiniz. Ama bu şekilde 5. sırada oldukça güzel oldu. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi iki ayrı renkte çalıştım ve ikisi de birbirinden güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Şöyle. Evet şöyle. Bakın beyazımız ayrı bir güzel oldu. Yakadan başlamalı örgülerinizde de bu şekilde duracak arkadaşlar. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Harika mı harika oldu. Bakın renk ipimde modelim daha çok kendini gösterdi. Evet şöyle. Yakadan başlamalı örgülerde de bu şekilde olacak. Evet sevgili hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitti. Umarım beğendiniz diye düşünüyorum. Yeni modellerde güzel örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.